Antik dönemdeki yeni yıl kutlamaları, zaman ve kültüre bağlı olarak farklılık gösteriyordu. Antik çağlarda birçok farklı medeniyetin kendi özel kutlama ritüelleri vardı. Antik dönemdeki yeni yıl kutlamaları, genellikle doğa olayları, tarım döngüsü, tanrı veya tanrıçalara olan ibadetler ve topluluk birliği ile ilgiliydi. Ancak, bu kutlamaların detayları zamana ve coğrafi bölgelere göre farklılık gösterir. Her medeniyetin yeni yıl kutlamaları kendi kültürel ve dini bağlamında şekillenmişti. Ancak genel olarak bu kutlamalar, doğanın döngüsü, tarımın başlangıcı, zaferlerin anıları, tanrılara minnettarlık ve topluluk birliği gibi temel temalar etrafında şekillenirdi. Bazı antik medeniyetlerin yeni yıl kutlamalarına bir göz atalım. İlk inceleyeceğimiz toplum Sümerler. Mezopotamya'nın en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerler, yazılı tarih boyunca bir dizi önemli gelişmeye öncülük etmişlerdir. Sümerlerin yılbaşı kutlamaları, çeşitli dini ve tarımsal bağlamda önemli olaylara dayanmaktaydı. Sümerlerin yılbaşı olarak kabul ettikleri zaman Nisan ayının başlarına denk gelirdi. Bu dönem, bir nevi doğanın canlanışı ve bereketin başlangıcı olarak görülürdü. Sümerler, bu dönemi bir kutlama ile onurlandırmak için Akitu adını verdikleri büyük bir festival düzenlerlerdi. Akitu Festivali, genellikle 12 gün sürerdi ve başkent Nippur'da kutlanırdı. Festival, Tanrı Marduk'un zaferini ve kozmik düzenin yeniden sağlanışını simgelerdi. Aynı zamanda bu dönem, Sümer takviminde yılın başlangıcı olarak da kabul edilirdi. Akitu Festivali'nin çeşitli günlerinde çeşitli ritüeller gerçekleştirilirdi. Bu ritüeller arasında tanrılara dualar, sunular, müzik, dans ve şenlikler bulunurdu. Sümer kralı, tanrılara adaklar sunar ve tanrılar adına bir dizi dini töreni yerine getirirdi. Ayrıca, festival süresince Sümer kralının tahtının, Tanrı Marduk'un önüne getirilerek simgesel bir şekilde Tanrı ile buluştuğuna inanılırdı. Sümerlerin Akitu Festivali, bir taraftan doğanın döngüsüne ve bereketin başlamasına, diğer taraftan da tanrılar ile insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik önemli bir dini ve kültürel etkinlikti. Bu festival, Mezopotamya'nın diğer medeniyetlerine de benzer etkinlikleri benimsetmiş ve zamanla çeşitli kültürlerde yılbaşı kutlamalarının temelini oluşturmuştur. Şimdi bir de Babil İmparatorluğu'nun yılbaşı geleneklerine bakalım. Babil İmparatorluğu, Mezopotamya'nın önemli antik medeniyetlerinden biriydi ve Babilliler, Sümerlerden sonra bu bölgede hüküm süren bir kültürdü. Babillilerin yılbaşı kutlamaları da Sümerlerle benzer temalara dayanmaktadır. Babil'de yılbaşı, Nisan ayının başlarında gerçekleşen ve Akitu adı verilen büyük bir festivalle kutlanırdı. Akitu, Babillilerin yeni yıl bayramıydı ve 12 gün süren bir kutlamayı içeriyordu. Bu festivalde, özellikle Tanrı Marduk'a adanmış bir dizi dini tören gerçekleştirilirdi. Akitu Festivali, Tanrı Marduk'un zaferini ve kozmik düzenin yeniden kuruluşunu simgeliyordu. Festivalin ilk günlerinde tanrılara adanmış tapınaklarda özel ayinler ve dualar düzenlenirken, diğer günlerde halk arasında şenlikler ve kutlamalar yapılırdı. Babil'in en büyük kenti olan Babil'de, Akitu Festivali şehrin ana tapınağı olan Esagila'da düzenlenirdi. Şenliklerde müzik, dans, gösteriler ve renkli süslemeler ön plandaydı. Babilliler, bu festivalde aynı zamanda esirlerin affedildiği ve toplumsal düzenin yeniden kurulduğuna inandıkları bir dönemi de kutluyorlardı. Babilliler yılbaşı kutlamaları için, Sümerlerden geleneksel ritüelleri devralarak, kendi kültürel dokularına eklemiş ve zaman içinde Mezopotamya bölgesinde geniş bir etki yaratmıştır. Yılbaşı kutlamaları, Antik Mezopotamya'nın dini, tarımsal ve toplumsal yaşamına büyük önem taşıyan festivaller arasında yer almıştır. Arkaik dönem yılbaşı anlayışına baktığımızda, arkaik dönemin, genellikle antik çağın başlarında yer alan bir dönem olduğunu ve M.Ö. 8. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasındaki bir zaman dilimini kapsadığını biliyoruz. Bu dönemdeki yılbaşı kutlamaları genellikle yerel kültürlerin dini inançları, tarımsal ritüeller ve gökyüzü olaylarına dayanmaktadır. Arkaik dönemde yılbaşı kutlamalarına dair belirgin ve genel bir tasvir bulmak zor olabilir, çünkü bu döneme ait yazılı kaynaklar sınırlıdır ve arkeolojik kanıtlar da eksik olabilir. Ancak, bazı antik kültürlerdeki genel eğilimleri ele alabiliriz. Arkaik Yunan dünyasında, yılbaşı kutlamaları genellikle tanrılara adanmış dini festivallerle bağlantılıydı. Örneğin, Dionysos'a adanmış etkinlikler, bereket ve doğanın döngüsünü simgelerdi. Arkaik Roma'da, yılbaşı Mart ayının başında kutlanıyordu. Martius ayı, Roma İmparatorluğu'nda askeri sezonun başlangıcını işaret ediyordu. Yılbaşı, Tanrı Mars'a adanmış ritüeller ve şenliklerle kutlanıyordu. Eski Mısır'da, yılbaşı Nil Nehri'nin taşması ile bağlantılıydı. Nil Nehri'nin taşması, tarımsal bereketi simgeliyordu. Bu dönemdeki kutlamaların detaylarına dair bilgiler sınırlıdır, ancak dini ritüeller ve tapınaklarda yapılan törenlerin bu kutlamalara dahil olduğu düşünülmektedir. Çin'de, arkaik dönemde yılbaşı geleneksel Çin takvimine göre belirleniyordu. Yeni yıl, özel dini ve kültürel ritüellerle, aile birliği ve bereketin sağlanması amacıyla kutlanıyordu.
Arkaik dönemdeki yılbaşı kutlamaları genellikle doğanın döngüsü, tarım, bereket ve tanrılara olan ibadetle ilgiliydi. Ancak, detaylar kültürden kültüre ve bölgeden bölgeye farklılık göstermiştir. Helenistik dönemin yılbaşı anlayışını ele aldığımızda ise, Helenistik dönemdeki yılbaşı kutlamalarına dair spesifik detaylara ulaşmanın zor olduğunu, çünkü kaynakların sınırlı ve dönemin kültürel çeşitliliği dikkate alındığında, bu kutlamalardaki detayların olasılıkla bölgesel farklılıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. Helenistik dönem, M.Ö. 330 ile 30 yılları arasındaki dönemi kapsayan bir tarihi dönemdir. Bu dönem, Büyük İskender'in ölümü sonrasında onun imparatorluğunun parçalanması ve ardından Helenistik krallıkların kurulmasıyla karakterizedir. Ancak genel olarak Helenistik dönemde, yılbaşı kutlamalarının Yunan kültüründeki tanrılara adanmış festivallerle sık sık ilişkilendirildiği bilinmektedir. İşte bazı örnekler. Dionysos'a adanmış festivaller. Dionysos, şarap, eğlence ve doğanın döngüsüyle ilişkilendirilen bir Yunan tanrısıydı. Dionysos'a adanmış festivaller, özellikle Helenistik dönemde kutlanmış olabilir. Bu festivallerde genellikle şenlikler, müzik, dans ve tiyatro gösterileri yer alırdı. Yeni Yıl ve Mitras kültü. Bazı Helenistik dönem kültürlerinde, özellikle Roma İmparatorluğu'nun doğusunda, Mitras kültü etkili olmuştur. Mitras kültü, güneş tanrısı Mitras'a adanmıştı ve özellikle kış gündönümü yakınlarında kutlamalar içeriyordu. Bu dönemde, güneşin doğuşu ve uzun günlerin başlangıcı anlamına gelen yeni bir yıl kutlaması gerçekleştirilmiş olabilir. Yunan tanrılarına adanmış festival gelenekleri. Yılbaşı kutlamaları genellikle Zeus, Artemis, Athena gibi Yunan tanrılarına adanmış festivallerle ilişkilendirilirdi. Bu festivaller genellikle tapınaklarda düzenlenen dini törenleri, sunuları ve şenlikleri içerirdi. Helenistik dönemdeki yılbaşı kutlamaları, bölgesel farklılıklara ve kültürlere bağlı olarak değişiklik göstermiş olabilir. Yine de genel olarak, bu dönemdeki kutlamaların temelde Yunan tanrılarına ve kültürüne bağlı olduğu söylenebilir. Roma İmparatorluğu'nda yılbaşı kutlamaları ise, dini, tarımsal ve kültürel geleneklere dayanmaktaydı. Roma İmparatorluğu'nun geniş coğrafyası ve farklı kültürleri içermesi nedeniyle, yılbaşı kutlamaları çeşitli yerel geleneklere ve tanrılara bağlı olarak değişiklik göstermiş olabilir. Ancak genel olarak Roma İmparatorluğu'nda yılbaşı, güneşin doğuşu ve doğanın canlanışıyla ilişkilendirilen çeşitli ritüellerle kutlanıyordu. Bu ritüellere bir bakalım. Saturnalia. Roma İmparatorluğu'nda en ünlü yılbaşı kutlamalarından biri, Aralık ayında düzenlenen Saturnalia Festivali'ydi. Bu festival, tarımın bereketini, güneşin dönüşünü ve özgürlüğü simgeliyordu. Saturnalia sırasında genellikle kölelerle efendiler arasındaki sosyal sınırların belirsizleştiği, hediyelerin verildiği, şenliklerin düzenlendiği ve genel bir coşkunun yaşandığı bir dönemdi. Ticaret dururdu, okullar tatil olurdu ve genellikle bir hafta süren bu festivalde insanlar birbirlerine hediyeler verir ve evlerini renkli süslemelerle donatırdı. Kalendae. Roma İmparatorluğu'nda yeni yıl, Mart ayının başlangıcında kutlanıyordu. Mart ayı, Roma takviminde yılı başlatan ay olarak kabul ediliyordu. Yeni yılın ilk günü, Kalendae Martiae olarak adlandırılıyordu. Kalendae günü, genellikle tapınaklarda tanrılara sunular sunularak ve şenlikler düzenlenerek kutlanırdı. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu'ndaki hükümdarların taç giyme törenleri de bu döneme rastlayabilirdi. Janus ile ilişkilendirilme. Roma mitolojisinde Janus, geçmişi ve geleceği simgelerdi. Janus'un adının Roma ayının ilk günü olan Ocak ayına verilmesi, geçmiş ve geleceği temsil eden bir geçişin simgesiydi. Bu dönemde yapılan dua ve törenlerle yeni bir yılın başlangıcı kutlanırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nda yılbaşı. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında ve farklı dönemlerde değişiklik göstermiş olabilir. Osmanlı İmparatorluğu, yaklaşık olarak 1299'dan 1922'ye kadar var olan büyük ve uzun ömürlü bir imparatorluktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yılbaşı kutlamalarına dair bilgiler sınırlıdır ve bu kutlamaların detayları zaman içinde ve toplum içinde farklılık göstermiş olabilir. Ancak, genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda yılbaşı kutlamalarının dini ve kültürel ritüellere dayalı olduğu söylenebilir. İslam'ın etkisi altında olan Osmanlı İmparatorluğu'nda İslam takvimine göre yılbaşı, Hicri takvimdeki Muharrem ayının ilk günüydü. İslam kültürü ve Osmanlı toplumunun geleneksel değerleri bu dönemde etkili olmuştur. Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru, Batı'dan etkilenmeler ve modernleşme çabalarıyla birlikte bazı Batı tarzı kutlamalarında benimsendiği görülmüştür. Özellikle 2. Abdülhamit dönemi ve sonrasında, bazı saray ve şehirlerde, tırnak içinde batılı usullere uygun yılbaşı kutlamaları yapıldığı kaydedilmiştir. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, geleneksel Osmanlı takviminden miladi takvime geçilmiş ve bu dönemdeki kutlamalar daha çok Batı tarzında yılbaşı kutlamalarına benzemeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dönemlerinde yılbaşı kutlamalarının özellikleri geniş bir zaman aralığını kapsadığından, detayları net bir şekilde belirtmek zordur.
Geldiğimiz noktada gözlemlediğimiz, antik dönemde yeni yıl kutlamanın, çeşitli medeniyetlere ve kültürlere göre farklılıklar gösterdiği ancak genel olarak şu noktalar öne çıktıdır. Dini ve tarımsal bağlam. Yeni yıl kutlamaları genellikle doğa olaylarına, tarım döngüsüne ve dini inançlara bağlıydı. Birçok antik medeniyet, tarımın başlangıcı, doğanın canlanışı veya güneşin dönüşü gibi doğa olaylarına odaklanan ritüeller gerçekleştirirdi. Tanrılara adanmış festivaller. Antik dönemdeki birçok kutlama, tanrılara adanmış festivallerle ilişkilendirilirdi. Bu festivallerde tapınaklarda dualar edilir, sunular sunulur ve tanrılara minnettarlık ifade edilirdi. Topluluk birliği. Yeni yıl kutlamaları, topluluk birliğini güçlendiren etkinlikler içerirdi. Halk arasında düzenlenen şenlikler, tiyatro gösterileri, danslar ve yemekler, insanları bir araya getirir ve birlik duygusunu artırırdı. Aile ve ev temizliği. Yeni yıl öncesi aileler evlerini temizler, borçlarını öder ve genel olarak yeni bir başlangıç için hazırlık yaparlardı. Temizlik ve düzenleme, yeniden doğuşu ve tazelenmeyi simgelerdi. Ay takvimine bağlı kutlamalar. Birçok antik medeniyet, yeni yılı belirlemek için ay takvimini kullanırdı. Çin medeniyeti gibi bazı kültürlerde ay takvimine dayalı olarak belirlenen yeni yıl kutlamaları öne çıkardı. Bu genel gözlemler, antik dönemdeki yeni yıl kutlamalarının çeşitli kültürel, dini ve coğrafi bağlamlara göre şekillendiğini gösterir. Her bir medeniyet kendi geleneklerini ve inançlarını yansıtan özgün bir yeni yıl kutlama geleneğine sahiptir. Sonuç olarak, antik dönemde yeni yıl kutlamaları genellikle doğa olaylarına, tarım döngüsüne, dini inançlara ve topluluk birliğine odaklanan ritüellerle şekillenmiştir. Tanrılara adanmış festivaller, topluluk şenlikleri, temizlik ve düzenleme gibi geleneksel uygulamalar, yeni bir yılın başlangıcını simgelerken, aynı zamanda insanların doğayla, tanrılarla ve birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmeye yönelikti. Her antik medeniyet kendi kültürel bağlamında benzersiz kutlama geleneklerine sahipti. Örneğin, Mezopotamya'da Akitu Festivali, Roma İmparatorluğu'nda Saturnalia, Çin'de Bahar Şenliği gibi çeşitli festivaller, o dönemin kültür ve inançlarını yansıtan özel kutlamalardı. Antik dönemdeki bu kutlamaların temel amacı, doğanın döngüsüne uyum sağlamak, bereketi artırmak ve topluluk içinde birliği güçlendirmekti. Bu geleneğin temel unsurları, zaman içinde evrim geçirse de, birçok modern kutlama geleneğine ilham kaynağı olmuştur. Günümüzdeki tabiriyle adına yılbaşı ya da yeni yıl kutlaması dediğimiz, basit ya da kapsamlı kutlamaların, geçmiş dönem topluluklarında, nasıl ve hangi ritüeller ile kutlandığını anlamaya çalıştığımız bu videonun sonuna geldik. Yeni bir yılın eşiğinde, geçmişten aldığımız güçle ve tarihin bize öğrettikleriyle yeni bir yıla giriyoruz. Zamanın kollarında kaybolup giden eski yılların ardında bıraktığı hikayeleri düşünürken, geleceğe umutla bakmalıyız. Tarih bize, direncin, dayanışmanın ve insani değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Bugün, geçmişin mirasını taşıyan bir nesil olarak, tarihi köklerimizden ilham alarak yeni bir yılın kapılarını aralıyoruz. Tarihimizi anlamak, geleceği şekillendirmek için bize rehberlik edecektir. Geçmişteki zaferleri hatırlayarak, tarihsel engelleri aşmış insanların gücünden ilham almalıyız. Yeni bir yılda, bu büyük mirası daha da güçlendirerek, birbirimize destek olmalı ve birlikte daha aydınlık bir geleceği kurgulamalıyız. Arkeoloji Kütüphanesi kanalı olarak, tarihin bize öğrettikleriyle dolu, umut dolu bir yeni yıl dileriz.